Bazı devlet yapıları vardır ki tek bir lidere, o liderin kararlarına göre politika üretemez. Başrol her 10 yıl içinde birkaç kez değişse de senaryo, yönetmen ve yapımcı aynı kalır. Burada en kritik karar seçilen aktörün 10 yıllık süreçte alınacak kararları uygulayacak vizyonda olmasıdır. Yani sistem bu kararları gözü kapalı alabilecek donanıma sahip aktörü halkın önüne getirir. Özellikle perde arkasında verilen kritik kararları insanlar önünde dile getirecek kadar cesaretli olmalıdır. Şimdi kendinizi bir anlığına Pentagon'daki bir toplantı odasında önemli rütbede biri olarak hayal edin. Neden Beyaz Saray değil de Pentagon? Çünkü Kafa Muhabbeti serisinin bu bölümünde politikadan ziyade küresel strateji ve askeri dengeyi konuşacağız. Aktörlerden ziyade yönetmeni, senaristi konuşacağız. Beyaz Saray, diplomasiyi ve iç siyaseti temsil ederken Pentagon, harita üzerinde piyonları değil tümenleri ve uçak gemisi gruplarını hareket ettiren zihniyeti temsil eder. Ve Pentagon'dan baktığımızda şunu görürüz ki dünya bir savaş alanıdır. Önceki bölümde madalyonun doğu yüzüne bakmış, bir devin nasıl köşeye sıkıştırılmak istendiğini dinlemiştik. Şimdi ise o devin korkulu rüyasına, dünyanın en büyük askeri makinesinin kalbine, Pentagon'un strateji odalarına giriyoruz. Washington'da diplomasi sadece bir araçtır. Asıl mesele harita üzerindeki boşluklardır. Çünkü Pentagon stratejistleri tek bir kuralı çok iyi bilir. Doğa ve güç boşluk kabul etmez. Eğer siz o boşluğu doldurmazsanız düşmanınız doldurur. Peki dünyayı domine etmek dışarıdan göründüğünün aksine içeriden nasıl görünür? Dünyayı domine etme vizyonuna dışarıdan bakıldığında mutlak bir güç gösterisi gibi görünse de Washington'ın koridorlarında bu durum devasa bir stratejik yorgunluk ve bitmek bilmeyen bir sorumluluk sarmalı olarak hissedilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin perspektifinden bu küresel liderlik misyonunu yüklenmesinin arka planında had safhada sorun baş göstermektedir. Tüm ülkeler uyurken açık olan o ışıklı odada nelerle uğraşılmaktadır. Dünyanın her köşesinde güvenliği sağlama iddiası Amerika ekonomisinde devasa bir baskı oluşturuyor. Savunma bütçesinin trilyon dolarlara yaklaşması sadece bir güç gösterisi değil, aynı zamanda iç yatırımlardan feragat etmek anlamına geliyor. Örneğin altyapıdan, sağlık yatırımından, eğitimden, kendi vatandaşlarının sorunlarından. Her krizde gözlerin Washington'a çevrilmesi, vazgeçilmez ulus olmanın getirdiği yorucu bir beklenti oluşturuyor. NATO'dan Hint-Pasifik ortaklıklarına kadar düzinelerce müttefiki aynı çizgide tutmak, bitmek bilmeyen bir diplomatik mesai gerektiriyor. Müttefiklerin güvenlik taleplerini karşılarken, onların yerel siyasi çekişmeleriyle uğraşmak ve ekonomik çıkarlarını dengelemek devasa bir iş yükü yaratıyor. Bir ortağı memnun ederken diğerini küstürme riski stratejik bir satranç oyununu andırıyor. Bugünün dünyası artık tek kutuplu değil. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Çin'in teknolojik ve ekonomik yükselişiyle boğuşurken diğer yandan Rusya'nın jeopolitik hamlelerini dizginlemeye çalışıyor. Siber savaşlar, yapay zeka yarışı ve dezenformasyon kampanyaları cephe hattını fiziksel sınırlardan dijital dünyalara da taşıdı. Bu çok boyutlu tehlikelerle aynı anda savaşmak, devlet mekanizmasında ciddi bir mental ve operasyonel aşınmaya yol açıyor. Geçmişteki büyük imparatorlukların yaşadığı hazin sona Amerika'da yaklaşıyor ve beraberinde milyonlarca nüfusu da sürüklüyor. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Amerika Birleşik Devletleri diğer rakibi olan devletleri de masaya alarak yeni bir sıfırlama sürecinin, yani yeni bir dünya savaşının oyununu kuruyor. Geçmiş yıllardan beri Amerika güçlü küresel mekanizmalar kurdu ve bu sistemik mimari dünyayı askeri, ekonomik ve kültürel anlamda domine etti. Günümüzde bu üst yapılar hala gücünü koruyor. Bunlar öyle güçlü oluşumlar ki adeta topraksız birer süper güç gibi davranıyorlar. Bu sistemin neden ve nasıl kurulduğunu anlamak için bir zamanlar Avrupa'ya kök söktüren, bugünse vatandaşlarının hala ötekileştirilmeye maruz kaldığı, geçmişinin gölgesinde sanayi devine dönüşen o savaş makinesinin doğduğu yere, Almanya'nın karanlık tarihine dönüyoruz. İkinci Dünya Savaşı, Versay Anlaşması'nın yarattığı ekonomik yıkım ve toplumsal aşağılanma hissi üzerine inşa edildi. İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939'da Polonya'nın işgaliyle başlamış oldu. Hitler kısa sürede Fransa'dan Balkanlara kadar Avrupa'nın büyük bölümünü tahakküm altına aldı. 1941'de açılan uçsuz bucaksız Doğu cephesi, yani Sovyetler Birliği, ardından da Amerika'nın savaşa girişiyle
Almanya stratejik bir çıkmaza girdi. Stalingrad ve Normandiya gibi dönüm noktalarıyla gerileyen Alman orduları, müttefiklerin kıskacında kalan Berlin'in Mayıs 1945'te düşmesiyle teslim oldu. Bu süreç sadece askeri bir mağlubiyetle değil, aynı zamanda ülkenin ikiye bölünmesi, sanayi şehirlerinin harabeye dönmesi ve Holocaust gibi insanlık tarihinin en karanlık suçlarının ağır mirasıyla sonuçlandı. İkinci Dünya Savaşı, Avrupa ve Asya için büyük bir yıkım olurken Amerika Birleşik Devletleri için modern bir süper güce dönüşme sürecidir. Amerika'daki büyük buhranın etkileri savaş sanayisi sayesinde tamamen silindi. Dolar dünyanın rezerv para birimi olarak kabul edildi. Savaş sırasında geliştirilen radar, jet motorları ve Manhattan projesiyle gelen nükleer teknoloji Amerika'yı bilimsel ve askeri açıdan dünyanın zirvesine taşıdı. Savaşın kendi topraklarından uzakta geçmesi sayesinde altyapısı zarar görmeyen tek büyük güç olan Amerika, yıkılan Avrupa'nın ve Japonya'nın hamisi konumuna yükselerek küresel liderliğini ilan etti. 1945 yılında dünya harabeye dönmüşken bir grup adam Washington yakınlarında bir masaya oturdu ve dünyanın yeni kurallarını yazdı. Birleşmiş Milletler, NATO, IMF, Dünya Bankası. Bu kurumlar kuruldukları günden günümüze kadar Amerika barışının bekçiliğini yaptı. Ama bugün bu devasa yapılar gıcırdamaya başladı. Bir yanda yaşlanan bir sistem, diğer yanda bu sistemi kökten değiştirmek isteyen dünya devletlerine alternatif yapılar sunan yükselen bir dev, Çin. 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler, dünyada barışı koruma misyonuyla ortaya çıktı. Bu sayede Avrupa devletleri savaşmak yerine birleşip güçlenmeyi ve refah içinde yaşamayı başardılar. 1949'da kurulan NATO, Amerika'nın askeri gücünü Avrupa'ya ve dünyaya yaymasının en güçlü aracı oldu. Amerika perspektifinden bakıldığında NATO sadece bir savunma ittifakı değil, Avrupa'nın tarihsel iç çatışmalarını donduran ve kıtayı Amerikan stratejik çıkarlarının sadık bir ortağı haline getiren devasa bir istikrar makinesidir. Eğer NATO olmasaydı, yüzyıllardır birbirleriyle savaşan Avrupa güçleri kendi güvenlik arayışları içinde yeniden silahlanma yarışına girecek, bu da kıtayı öngörülemez bir kaosa ve muhtemelen yeni büyük savaşlara sürükleyecek. Bir rakip, örneğin Rusya, Baltık ülkelerine veya Polonya'ya saldırmayı düşündüğünde karşısında sadece o ülkeyi değil, Amerika'nın nükleer cephaneliğini bulacağını bilir. Bu topyekün karşılık korkusu büyük güçler arası bir savaşın çıkmasını 80 yıldır engellemektedir. Tayvan ve NATO arasındaki ilişki aslında caydırıcılığın küreselleşmesi anlamına gelir. Amerika ve müttefikleri için NATO, Avrupa'da Rusya'ya karşı sağladığı savunma modelinin bir benzerini Pasifik'te Çin'e karşı kurmak için en büyük referans noktasıdır. IMF ülkelerin ödemeler dengesini düzenlerken krizdeki ülkelere verdiği krediler karşılığında Amerikan tipi serbest piyasa ekonomisini şart koştu. Bu fonu ülkesinin girdiği dar boğazdan kurtulmak için şeffaf bir şekilde yürüten diğer devletler düştükleri ekonomik çıkmazdan kurtuldular. Tabii ki Amerika karşılığında yaptırım isteyerek devletlerin ilerleme politikalarını kendi rotasına çekmeyi şart koşar. Gelişmekte olan ülkelerin dünya düzeninde başıboş bırakılması mümkün değildir. Boşluk sorun yaratır. Eğer siz o boşluğu doldurmazsanız düşmanınız doldurur. Dünya Bankası, savaş sonrası Avrupa'nın ve gelişmekte olan ülkelerin yeniden inşasını finanse ederek bu ülkelerin Amerikan ekonomik sistemine entegre olmasını sağladı. Amerikan doları dünyanın tek rezerv para birimi haline gelerek Amerika'ya karşılıksız para basma ve küresel ticareti kontrol etme gücü verdi. İşte bu kurumlar sayesinde sadece silah gücüyle değil, kurallarını kendisinin koyduğu bir sistemle dünya yönetmeye başladı. Ancak hiçbir sistem sonsuza dek kusursuz işlemez. Peki bugün bu devasa küresel mekanizmanın dişlilerini kilitleyen asıl güçler nelerdir? Bugün Amerika için Rusya bir sorun, ancak Çin bir varoluş mücadelesidir. Ekonomiden yapay zekaya, derin denizlerden uzay boşluğuna kadar her kulvarda Amerika ile aşık atmakla kalmayan, oyunun kurallarını yeniden yazan tek bir dev var, Çin. Çin'i diğer tüm rakiplerinden ayıran şey sadece nükleer füzeleri değil, Washington'ın cebindeki dolara, elindeki telefona ve kurduğu dünya düzenine alternatif bir model sunabilmesidir. Onlar sadece bir ülke değil, Amerika'nın 80 yıldır tek başına oturduğu o küresel tahtın yeni ve en iddialı adayı. Şu an biz bu videoyu izlerken Pasifik'in derinliklerinde
sessiz bir savaş çoktan başladı bile. 5G'nin ağlarının gizli tünellerinde, yapay zeka çiplerinin mikroskobik hatlarında ve Güney Çin denizinin hırçın sularında. Moskova, Amerika için bu düzenin öngörülemez bozucusu olabilir ancak Pekin bu düzeni tamamen yıkıp yerine kendi güneşini koymaya kararlı tek güçtür. Doların hegemonyası sarsılıyor. 80 yıllık liberal rüya sona yaklaşıyor. Çünkü bu sefer rakip sadece savaşmayı değil, sistemi içeriden fethetmeyi biliyor. Rusya, Amerika için Çin gibi ekonomik bir sistem rakibi olmasa da sahip olduğu devasa nükleer cephanelik ve statikoyu zorlayan askeri agresifliğiyle küresel düzenin en öngörülemeyen bozucu gücü konumundadır. Pentagon ve Washington perspektifinden bakıldığında Moskova ekonomik zayıflığını jeopolitik sert güçle telafi etmeye çalışan ve NATO'nun genişlemesini varoluşsal bir tehdit olarak görüp buna Ukrayna ve Suriye gibi sahalarda doğrudan askeri müdahaleyle yanıt veren bir aktördür. Rusya'nın sahip olduğu kıtalar arası balistik füzeler ve hipersonik silah teknolojisi, Amerika'nın ana karasını fiziksel olarak yok edebilecek tek güç olma özelliğini korurken, uyguladığı siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları, Batı demokrasilerinin iç istikrarını sarsmayı hedefleyen stratejik birer silah olarak görülmektedir. Bu bağlamda Rusya, Amerika için sadece bölgesel bir sorun değil, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan güvenlik mimarisini askeri güç kullanarak aktif bir şekilde yıkmaya kararlı, akut ve yüksek riskli bir rakiptir. Rusya konumuzda işlediğimiz James Baker'ın doğuya bir inç gitmeyeceği sözü 1990'da sadece Doğu Almanya için konuşulan bir seçenekti. Polonya, Macaristan veya Baltık ülkeleri o zamanlar hala Sovyet toprağıydı ve onların NATO'ya girmesi o günün dünyasında hayal bile edilemezdi. Dolayısıyla kağıt üzerine dökülmeyen ve imzalanmayan hiçbir söz stratejik bir bağlayıcılık taşımaz. İran, Orta Doğu jeopolitiğinde Amerika için en dirençli ve çok boyutlu rakiplerden birini temsil eder. Çünkü Tahran sadece nükleer programıyla küresel bir güvenlik krizi yaratmakla kalmıyor. Aynı zamanda vekalet savaşları stratejisiyle Amerikan müttefiklerini çevreleyen bir baskı çemberi oluşturuyor. Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler ve Irak'la Suriye'de milis grupları üzerinden kurduğu bu geniş ağ, İsrail ve Suudi Arabistan gibi kilit Amerikan ortaklarının güvenliğini doğrudan tehdit ederek Washington'ı bölgede sürekli bir askeri ve diplomatik teyakkuz halinde tutuyor. Kuzey Kore, Amerika için sadece bölgesel bir istikrarsızlık kaynağı değil, aynı zamanda Amerikan ana karasının nükleer silahlarla vurma kapasitesine sahip olması nedeniyle doğrudan ve asimetrik bir tehdit anlamını taşır. Washington'ın perspektifinden bakıldığında Kim Jong-un liderliğindeki Pyongyang yönetimi rasyonel olmayan bir aktör olarak değerlendirilmekte ve geliştirdiği kıtalar arası balistik füzelerle Los Angeles veya New York gibi metropolleri nükleer menziline almaktadır. Sonuç olarak Kuzey Kore, sınırlı ekonomik gücüne rağmen nükleer caydırıcılığı bir hayatta kalma ve şantaj aracı olarak kullanarak Amerika'nın Asya Pasifik'teki askeri hareket alanını daraltan en sert ve öngörülemez direnç noktalarından birini oluşturmaktadır. Dünyayı yönetmeye çalışan bir devin en büyük trajedisi, dışarıdaki rakiplerinden ziyade kendi içinden çatırdama riskidir. Görünürde dünyanın en büyük askeri makinesi ama gerçekte kendi içinde bölünmüş, borç yüküyle sarsılan ve toplumsal krizlerle boğuşan bir toplum. Gelin bu süper gücün o parlak vitrininin arkasına, Pentagon'un, Washington'ın müdahale edemediği o derin çatlaklara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri bugün iç savaştan bu yana en bölünmüş dönemini yaşıyor. Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında uçurum artık sadece siyasi bir görüş ayrılığı değil, bir kimlik savaşı haline geldi. Kongrede bütçe onaylanmıyor, devlet mekanizması sık sık kapanıyor ve dış politikada süreklilik kayboluyor. Bir başkanın imzaladığı anlaşmayı diğeri yırtıp atabiliyor. Bu da dünyanın Amerika'ya olan güvenini sarsıyor. Amerika dünyanın en zengin ülkesi olsa da bu zenginlik nüfusun çok küçük bir dilimine toplanmış durumda. Mavi yakalı Amerikalıların yaşam standartları düşerken küreselleşme karşıtı öfke artıyor. Bu öfke dünyayı biz mi kurtaracağız diyerek dış yardımlara ve askeri operasyonlara karşı çıkan yalnızlıkçı akımları besliyor. Her yıl yaklaşık 100.000 Amerikalı aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybediyor. Özellikle sentetik bir uyuşturucu olan fentanil. Bu sadece bir sağlık sorunu değil, bu ulusal güvenlik meselesidir. Genç nüfusun iş gücünden düşmesi ve aile yapısının bozulması ülkenin iç direncini kemiriyor. Bu durum aynı zamanda
zamanda Meksika sınırı üzerindeki siyasi baskıyı da artırıyor. Amerika'nın kamu borcu 35 trilyon doları aşmış durumda. Sadece borç faizlerini ödemek için harcanan para savunma bütçesine yaklaşıyor. Oysa ki sınırsız para basma gücü olan Amerika bu gücü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsa küresel askeri operasyonlarını finanse etmesi imkansız hale gelir. Yüksek Mahkeme, FBI, medya ve seçim sistemine olan güven tarihin en dip seviyeleri. Halkın kendi kurumlarına inanmadığı bir demokrasinin dünyaya demokrasi modeli ihraç etmesi ve liderlik etmesi giderek zorlaşıyor. Bir imparatorluğun yıkılışı genellikle dış istilayla değil, içerideki birliğin kaybolması ve ekonomik yükün taşınmaz hale gelmesiyle başlar. Amerika için en büyük tehdit Pekin veya Moskova değil, Washington'daki kilitlenmiş siyasi sistemdir. Tarihsel bir perspektifle bakıldığında Roma'dan Osmanlı'ya, Britanya'dan Moğol İmparatorluğu'na kadar pek çok dev yapının çöküşündeki ortak payda dış askeri saldırılardan ziyade sistemin içeriden çürümesi ve toplumsal birliğin yitirilmesidir. Bir imparatorluk, siyasi elitlerin kendi aralarındaki güç savaşları, ekonomik adaletsizliğin yarattığı halk öfkesi ve merkezle çevre arasındaki bağın kopmasıyla stratejik bir felç durumuna girdiğinde dışarıdan gelecek en küçük bir sarsıntı bile yıkıcı hale gelir. İçerideki güven duygusu ve ortak gelecek ideali kaybolduğunda devleti ayakta tutan bürokratik ve askeri mekanizmalar işlevini yitirir. Bu da devasa bir gücün dış düşmanlar tarafından değil, kendi ağırlığı altında ezilerek tarihe karışmasıyla sonuçlanır. Amerika için en büyük kabus, Rusya'nın Avrupa'da, Çin'in ise Pasifik'te aynı anda harekete geçmesidir. Washington'ın buna çözümü ise dinamik kuvvet istihdamı. Yani ordusunu tek bir yere sabitlemek yerine küçük ama öldürücü vuruş gücü olan birlikleri bir cepheden diğerine ışık hızıyla kaydırmak. Amerika'nın planı net. Avrupa'daki kara savaşının yükünü Polonya ve Almanya gibi NATO müttefiklerine bırakmak, kendi devasa donanmasını ve enerjisini asıl rakibi olan Çin'e saklamak. Geçmişteki o eski tank tümenlerini unutun. Çünkü 3. Dünya Savaşı siber felç ile başlayacak. Amerika'nın 3. Dünya Savaşı senaryosundaki ilk hamlesi rakiplerinin elektrik şebekelerini, bankalarını ve iletişim uydularını kör etmek üzerine kurulu. Uzayda uydusu olmayan bir ordu sadece bir demir yığınıdır. Amerika uyduları üzerinden rakiplerini daha yerinden kalkmadan etkisiz hale getirmeyi planlıyor. Peki ya nükleer silahlar? Amerika'nın nükleer üçleme stratejisi intihar sigortasıdır. Özellikle okyanusun derinliklerinde görünmez nükleer denizaltılar, Amerika yok olsa bile düşmanı yok edecek ikinci vuruş kapasitesini garanti ediyor. Ancak asıl amaç bu silahları kullanmak değil. Asıl amaç Mad doktrini. Eğer ateş edersen sen de öleceksin mesajını vererek savaşı konvansiyonel sınırda tutmak. Savaş sadece cephede kazanılmaz. Doların ve SWIFT sisteminin gücünü kullanarak rakiplerini küresel finans sisteminden söküp atmayı ve deniz yollarını kapatarak onları ham madde ve enerjiye aç bırakmayı hedefliyor. Yani Amerika mermi bitmeden önce parayı ve yakıtı bitirmek istiyor. Sonuç olarak Amerika 3. Dünya Savaşı'nı kendi topraklarından binlerce kilometre uzakta tutmak için her şeyi yapacak. Ancak bir sorun var. İçerideki siyasi kutuplaşma ve devasa borç krizi bu devasa askeri makineyi taşıyabilecek mi? Tarih bize gösteriyor ki imparatorluklar dışarıdan yıkılmadan önce içeriden çürür. Sizce Amerika bu yükü daha ne kadar taşıyabilir? O bu devasa yükü taşımaya çalışırken Pasifik'in öte yakasında başka bir dev sessizce ama çok daha kararlı adımlarla yaklaşıyor. Bir sonraki bölümde oyunun kurallarını tamamen değiştirmeye hazırlanan Çin'in gözünden dünyaya bakacağız. Destek olmayı, abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Teşekkürler.